Merhaba. Bir tane televizyonumuz var. Samsung marka 55 inç. LED mercekleri düşmüş. Şimdi biz bunu sökeceğiz. Merceklerini yapıştıracağız. Herkes yapabilir. Herkes yapabilsin diye bu videoyu çekiyoruz. Kullanacağımız tüm malzemeleri şöyle masaya çıkardım. Şimdi diyeceksiniz ki ya biz televizyon tamir ediyoruz. Su borusu, kaynak makinesi ne alaka? Alakası şu. Şimdi bunun paneli büyük ve esnek. Kırmadan nasıl çıkartacağız? Çerçeve yapacağız. Paneli kaldıracağız. Başka sökme şansımız kesinlikle yok. Elimizle o paneli almaya kalkarsak hem altına leke yapma ihtimalimiz var. Eldiven kullanalım. Hem de kırma ihtimalimiz var. Çünkü esnek. Siz televizyonunuzun boyutuna göre bunları artık ölçeklendirebilirsiniz. Bunlardan da 40 santimlik 3 tane parça keseceğim. Sonra birleştireceğim. Şimdi televizyonumuzu yatırdık, altına örtü serdik. Panel çizilmesini istiyoruz. Şimdi bu kasayı sökeceğiz. Öncelikle şu ayakla başlıyoruz. Söktükten sonra çok rahat bir şekilde arka kapak geldi. Çok dikkatli bir şekilde açıyorum. Herhangi bir takılı, herhangi bir kablo veya mesela sizinkinde bir led vardır. Dikkatli açın. Bizimkinde yok. Arka kapağı da aldık. Askı aparatı vidası yerlerine bu vidalardan takıyoruz. Çevirdiğimiz zaman bu kartlar arkasında ezilmesin diye. Bunlar bir nevi stand görevi görecek. Bu hoparlörleri çıkartıyoruz. Şuradan kablolarından ayırıp dikkatli bir şekilde bu flexi kabloları yırtmıyoruz. Hoparlörümüzü çıkardık. Daha sonrasında temizleyeceğiz. Bunun burada bir tane vidası var. Söküyorsunuz. Şu kartı hafiften kastırarak geçmeli yerinden çıkartıyorsunuz. Bu açma kapama düğmesi. Bunu sökmek zorundasınız. Şimdi en önemli yere geliyoruz. Mutlaka ve mutlaka bu işi yaparken eldiven kullanın. Öncelikle şu bantları söküyoruz. Bu flexi kablolara dikkat ediyoruz. Kapakları yukarıya doğru şöyle ortasından kastırıyoruz ve kabloları çıkartıyoruz. Bakın burası çok önemli. Buralara çok dikkat edin. Şimdi buradaki koruma kapakları var. Bantlanmış. Bunları da söküyoruz. Bakın buradaki panelin kartını görüyorsunuz. Bunlar çok hassas. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Şu gördüğünüz kartın iki tane tutan kasaya bağlı bir demiri var. Bunları kaldırmanız gerekiyor. Karga burnuyla karta dokunmadan yukarıya doğru eğiyorum. Karta dokunmadan yapıyorum bunu. Şu kasadan destek alıyorum. Tamam, yeteri kadar eğdim. Arkada çift taraflı bantlar var. Bunlardan kurtarmanız gerekiyor. Onları kaldırıyoruz. Çerçeveyi artık alıyorum ben yavaş yavaş üstünden. Tırnaklarını kırmadan, çok fazla kastırmadan öne doğru yatırıp yukarıya doğru çekiyoruz. Zaten çıt çıt çıkıyor. Kartımız artık serbest kaldı. İstediğimiz şey buydu. Şimdi aynı işlemleri ben burada tekrarlayacağım. Buradaki de son vidamız. Şurada gördüğünüz şu çeltikler. Biraz sonra bunları kasaya paneli çıkartacağız. Çerçeveyi sökme zamanı geldi. Ekranımızı döndürdük. Çok nazik bir şekilde çekiyoruz. Bakın, çektikçe zaten kendi kendine çıkıyor. Evet. Şu. Fazla kasmadan. Çerçevesini çıkardık. Tahta çay kaşıklarını bu kartın kırılmaması için kullanacağız.
yapıştırıyoruz panelin üstüne. Paneli kaldıracağız. Görüyorsunuz. Şu şekilde kalkıyor ve bu şekilde sağlama alıyoruz. Evet, en tehlikeli kısım geçti. Şu an önündeki beyaz perdeyi sökeceğim. Kaldırıp çerçeveyi alacağız. Hemen bırakıyor kendini. Şunu da söylemek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle elimle kaldırayım demeyin. Mümkün değil. Boruyla yaptığım o tertibatı yapmak zorundasınız. Çift taraflı bantlar var. Kasaya yapışıyor. Sökerken biraz zorlanabilirsiniz. Korkmayın. Biraz çektiğiniz zaman bırakıyor kendisini. Ön panel camından biraz daha hafif ve daha kalın bir malzeme. Paneli alacağım. Dikkatli bir şekilde ortadan kaldırıyorum. Bakın bunun panel camından daha kalın olmasına rağmen ne kadar esnediğini görüyorsunuz. Kirlerini de görüyorsunuz. Bunları temizleyip tekrar koyacağız. Bunların yapıştırmasını yapmadan önce diğerlerini de bir kontrol ediyoruz. Çok fazla sallamadan kontrollerini sağlıyorum. Çıkma potansiyeli olan varsa şimdiden alalım. Evet, bir tane daha geldi. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. toplamda 8 tane merceğimiz kopuk. Şimdi biz bunları internet üzerinden aldığımız şu ürünle yapıştırmayı bir deneyeceğiz. Bakalım bu tutmazsa bununla devam edeceğiz. Bu olmazsa neyle tutturabildiğimi bulup size bunu sunacağım. Panelimizi güzelce temizliyoruz. Ortalarını sildim. Islak mendille leke kalmayacak, toz kalmayacak şekilde temizleyebilirsiniz. Şu merceklerimi bir siliyorum. Bunlar da böyle bir tozlu. Bütün marka televizyonların mantığı aynı şekilde çalışır. Bu Samsung, sizinki LG olabilir, Grundig olabilir, Vestel olabilir, Arçelik olabilir. Hangi marka olduğunun hiçbir önemi yok. Tek bir panel üreticisi veya birkaç tane panel üreticisi var. Piyasadaki bütün marka televizyonları onlar üretiyor. O yüzden panellerin hepsinin mantığı aynı şekilde çalışmakta. Bunların da işte mercekleri düşüyor böyle. Biz de bunları yapıştırıp veya işte ledleri bozuluyor veya ledlerinde renk değişimi oluyor. Mesela bu televizyonumuzda da var bizim renk değişen birkaç tane ledimiz. Ama 2-3 tane olduğu için şu anda onların değişimini yapmayı düşünmüyorum. Zaten elimde led de yok. Biraz daha artsın çünkü görüntüyü çok fazla etkilemiyor. Sadece çok aşırı beyaz görüntülerde etkiliyor. İnternetten aldığımız yapıştırıcıyı kullanacağız. İçinden böyle bir kablo, bir tane yapıştırıcı ışığı çıkıyor. UV ışığı. Şöyle bir powerbank ile çalışabiliyor. Deneyelim. ...60 saniye yanıyor, sonra zaten sönüyor. Bakalım. Yapıştırıcımız fena değil. Güzel tuttu. Yani şu an gördüğüm kadarıyla iyi. Söktüğümüz çerçeveleri takıyoruz. Temizliğimizi yaptık, kontrollerini sağladık, herhangi bir sorun görünmüyor. Panelimizi üstüne koyacağız ve tekrar kontrol edeceğiz. Panelimizi oturtuyoruz, kenarlarını, kontrollerini sağlıyoruz. Panelle işimiz kalmadı. Evet, şimdi çerçevemizi takacağız üstüne. Kırmadan yavaş yavaş. Yavaş yavaş söktüğümüz gibi. Şimdi yavaş yavaş takıyoruz. Evet, oturttuk. Şimdi alttan söktüğümüz 5 tane vidamız vardı. Takıyoruz.
söktüğümüz gibi buraları tekrardan topluyoruz. Kağıt bant kullanabilirsiniz buralarda. Flexi kablolarını da takalım. Evet, bütün söktüğümüz parçaları, bantları, her şeyi taktık. 658. kontrolden sonra ekranı döndüreceğiz. Dikkatli ve kontrollü bir şekilde. Evet, şu şekilde bıraktık. Arka kapağı da oturtturduk. Evet, şu an televizyonumuzu açıyoruz. Evet, ilk görüntümüz. Herhangi bir LED merceğinin belirtisi yok. Gayet güzel oldu. Evet, bu tamirimizin de sonuna geldik.